Oyunda hesabını maxlayıp tüm savaşçıları, hiperşarjörü ve buff'leri açmak mı istiyorsun? İşte bu videoda sıfırdan başlayarak hesabını maxlamanın en hızlı yollarını göstereceğim. Bu video birden çok bölüme ayrılıyor. Açıklama kısmında zaman damgaları var ancak maksimum verimlilik için sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Hazırsanız başlayalım. Oyunda hesabımızı maxlayabilmemiz için ilk ve en önemli şey tüm savaşçıları açmamız. Az sonra size kredi kasmanın her yolunu göstereceğim. Ancak tüm karakterleriniz açıksa bile atlamamanızı öneriyorum. Çünkü vereceğim taktikler sayesinde hızlı şöhret seviyesi de kasabileceksiniz. Ben bu videoyu çekerken oyunda şu an toplam 98 adet karakter var. Bu savaşçıların bazıları kupa yolundan veriliyor. Ancak diğer çoğunluğu açmak için size kredi gerekiyor. Destansı savaşçıların tanesi 925 kredi istiyor ve oyunda 29 tane destansı savaşçı var. Gizemli savaşçılar ise 1900 kredi istiyor ve 36 tane var. Efsanevi 3800 kredi istiyor ve 12 efsanevi savaşçı var. Ultra efsanevileri de unutmazsak tanesi 5500 krediye mal oluyor. Yani hepsini toplarsak oyundaki tüm savaşçıları açmak için 146.325 kredi gerekiyor. Peki biz bu kadar krediyi en kısa zamanda nasıl kasacağız? Oyunda kredi kasmanın bir sürü yolu var. İsterseniz hepsine teker teker bakalım. İlk olarak en basit görünen ama en önemli kredi kasma yolu Star hediyeleri. Star hediyeniz destansıya yükselirse ufak bir ihtimalle 150 kredi çıkabiliyor. Ancak bununla bitmiyor. Gizemli ve üstü enderliklerde Star hediyenizden karakter de çıkabiliyor. Eğer tüm savaşçılarınız varsa da onun yerine kredi alıyorsunuz. Bir diğer kredi kasma yolu ise günlük ödüllerinizden. Oyunda iki çeşit günlük hediye var. Biri her gün saat 11'de markette yenilenen günlük hediyeler. Diğeri de günlük giriş seriniz. Oyuna her gün girerek buradaki hediyeleri kaçırmamış olursunuz. Krediler ayrıca kupa yolundan, Brawl Pass'ten ve ara sıra gelen özel görevlerden de kazanılabiliyor. Yani eğer en fazla miktarda kredi kasmak istiyorsanız her sezon Brawl Pass'i sonuna kadar kasın. Kupa yolunda ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin ve olabildiğince Star hediyesi açmaya çalışın. Maksimum miktarda Star hediyesi açmak için her gün günlük 6 zaferinizi tamamlayıp Mega Kumbara kasan aktif bir kulübe katılmanızı öneriyorum. Fakat yeni savaşçı etkinliklerini de unutmayalım. Oyuna her yeni bir savaşçı eklendiğinde ilk önce o savaşçının 2 haftalık bir erken erişim etkinliği oluyor ve her gün yeni oyun modunda oynamak için 2 bilet alıyorsunuz. Eğer 2 maç kazanırsanız yeni savaşçı kutusu açabiliyorsunuz. Ayrıca bu kutulardan kredi de çıkıyor. Yeterli miktarda kutu açarsanız da karakteri hiç kredi harcamadan ücretsiz olarak açabiliyorsunuz. Peki savaşçıları açmayı öğrendik ama hesabımızın max olması için bir de bu savaşçıları 11. seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bir savaşçıyı sıfırdan 11. seviyeye yükseltmek 7765 altın ve 3740 güç puanı istiyor. Tabi aksesuar, yıldız gücü ve eşyaları saymıyorum. Eğer onları da katacak olursak bu sayı 20765 altın ve 3740 güç puanına çıkıyor. Bunu her 98 savaşçı için yaparsak 2.034.970 altın ve 366.520 güç puanı gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu sayılar oldukça büyük ve kimsenin hesabını bir aya maxlaması mümkün değil. Bu kaynakları kasmak büyük zaman istiyor. O yüzden eğer max bir hesap istiyorsanız sabırlı olmanız çok önemli. Peki maksimum verimlilik için bu savaşçıları nasıl yükseltmeliyiz? İki farklı oyuncu grubu var. Bazıları her savaşçısını dengeli yükseltirken bazıları da yalnızca metada olan savaşçıları yükseltiyor ve diğerlerini bir seviyede bırakıyor. Ancak bu yolların ikisi de artık kötü. Çünkü ilk olarak hesabınızı dengeli götürürseniz bazı savaşçılarınız 5. ve 7. seviyelerde kalacak ve o savaşçıları star hediyelerinden aksesuar ve yıldız gücü çıkartamayacaksınız. Eğer sadece metayı takip ederseniz de meta her sezon değiştiği için gelecek sezonda elinizde olan karakterler hiçbir işinize yaramayacak. Ancak bu ikisinin arasında olan bir yol var ve o yol her oyun modu ve haritada uygun olan savaşçıları maxlamak. Mesela bu savaşçılara Karl ve Cordelius'u örnek verebiliriz. Bunları istediğiniz haritada istediğiniz savaşçılara karşı gönül rahatlığıyla oynayabiliyorsunuz. Ancak eğer Edgar veya El Primo'yu ilk 11. seviye yaparsanız bu savaşları yalnızca belirli modlarda oynayabileceksiniz ve yüksek kupa ya da aşamalı hiçbir işinize yaramayacaklar. İşte ilk olarak hedefiniz bu gibi savaşçıları olabildiğince hızlı 11. seviyeye yükseltmek ve o savaşçıların uygun eşyalarını satın almak olsun. Ardından savaşçılarımızı teker teker 9. seviyeye getiriyoruz. Ancak burada dikkat edin, 11 değil özellikle 9. seviye. Nedenini az sonra açıklayacağım. Elimizde olan tüm savaşçılarımızı bu şekilde yükselttikten sonra bir eksiğimiz olduğunu fark edebilirsiniz. Hiçbir savaşçımızın yıldız gücü ve aksesuarı yok. İşte bunu özellikle yaptık. Bunun nedeni oyunda altınınızı en hızlı eriten şey aksesuar ve yıldız gücü almak. Ancak çoğu oyuncu şunu unutuyor ki bu aksesuarlar ve yıldız güçleri star hediyelerinden de çıkabiliyor. Kalan savaşçıları 9. seviyeye yükseltmemizin sebebi onlara da yıldız gücü ve aksesuar çıkmasını sağlamaktı. Tüm savaşçılarımız 9. seviye olduğunda artık kendi isteğinize göre birer birer 11'e basmaya başlayabilirsiniz ve uygun eşyaları alabilirsiniz. Fark ettiyseniz eşyaları almayın demiyorum. Çünkü eşyalar star hediyelerinden çıkmadığı için bunlara her türlü altın harcamak zorundasınız. Yalnızca tüm savaşçılarınız 11. seviyeye ulaştığında eksik yıldız gücü ve aksesuarları alın. Aynı şey hiperşarjör için de geçerli. Peki buff'ler için ne yapmalıyız? Bunlar son güncellemede geldi ve artık her güncelleme 6 yeni savaşçıya buff'i gelecek. Burada çok sorulan bir soru var. Önce karakterlerimi mi yükseltmeliyim yoksa buff'i mi almalıyım? Cevap ise ilk önce kesinlikle savaşçılarınızı yükseltmenizi öneriyorum. Hatta mümkünse buff'leri en sona bırakmaya çalışın. Çünkü güç puanınızı gerçekten bayağı hızlı eritiyorlar. Ayrıca şanslıysanız buff'leri
Buffy'leri Chaos Star hediyelerinden de açabildiğiniz için aksesuar ve yıldız güçleri için ne yaptıysak aynılarını Buffy'lere de uygulayabiliriz. Peki savaşçılarımızı en verimli nasıl maxlayabileceğimizi öğrendik. Fakat kaynak nasıl kasacağız? Kaynakları aynı kredileri nasıl kastıysak aynı yollarla kasabiliyorsunuz. O yüzden aynı şeyleri yeniden anlatmayacağım. Fakat ayrıca değinmek istediğim bir şey var ki o da Brawl Pass'e yeni gelen anahtarlar. Eğer buradaki anahtarları verimli kullanırsanız hesabınızı maxlamada çoğu kişinin önüne geçebiliyorsunuz. Oyunu bedava oynayan bir oyuncuysanız her sezon bir tane bedava kaynak anahtarı alacaksınız. Kaynak anahtarını 3 farklı şeye harcayabiliyorsunuz. Fakat buradan asla mücevher almanızı önermiyorum. Çünkü mücevherin hesabımızı maxlamamızda hiçbir değeri yok. Yalnızca kostüm almamızı sağlıyor. Güç puanı veya altın arasında seçim yaparken de hangisine ihtiyacınız varsa onu alabilirsiniz. İşte hesabınızı en hızlı şekilde maxlamanın yolu bu. Fakat anahtarlar bu anlattıklarımla sınırlı değil. Eğer anahtarlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek isterseniz de şu anda ekrandaki videoya tıklayarak anahtarları en verimli nasıl harcayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.